Kuşlarla ilgilenmenin pek çok farklı yolu var. Gözlemcilik, fotoğrafçılık, nadir türleri keşfetmek ya da uçsuz bucaksız detayların peşine düşmek gibi. Asıl önemli olan ise kuşlara ilgi duymanızdır. Onlarla ilgilenmeye başladığınızda sizi mutlu edecek bir uğraş bulmanız kaçınılmaz. Ben ise masadaki tüm mezelerin tadına bakmak isteyen biri gibi tüm bu başlıkların her birinin ufak ufak tadına baksam da önceliğim ve asıl hedefim kuşların iyi fotoğraflarını çekebilmek, hatta uzun zamandır da yaptığım gibi videolarını kaydedebilmek yönünde. Bu nedenle bazen gezilerimi özel türleri görmek için de düzenlerim. Örneğin 23. bölümde izlediğiniz Malatya ve Gaziantep gezilerim gibi. Ülkemizde nadir görülen kıyı balıkçılığı kısa süre önce Çanakkale'de görüntülenmişti ve uzun süre aynı alanda kalmıştı. Ancak sadece bir kuşu görüntülemek için o kadar yolu gidip gelmek biraz zor gelmişti. Ardından Ayvalık tarafından bir de Puhu haberi gelmişti. Orada yapabileceğim daha fazla şey vardı artık ama yine de yol gözümde büyüyordu. Pandemi ve sonrasında tatile gitmemiş, 5 yıl boyunca Datça'dan ayrı kalmıştık. Bu yıl artık özleme son verelim düşüncesine girmiş ama yine de tam kararımızı verememiştik. Son anda haydi gidiyoruz deyip tatil planlarına başlamıştık. Bu gezi aslında başlangıçta sadece tatil amaçlı olacaktı. Ancak bazen hayatta planlar değişir ya da revize edilmeleri gerekir. Eğer kuşlarla ilgileniyorsanız anlık gelişen olaylara, sürprizlere de cevap verebilecek esneklikte olmanız gerekir. Haritama baktığımda yolumuzu biraz uzatarak hem Çanakkale'deki kıyı balıkçılığını hem de Ayvalık'taki Puhu'yu görebilirdim. Çünkü hala orada olduklarına dair haberler geliyordu. Hatta Ayvalık'ta 2 farklı yerel tür de vardı. Daha ne olsun? Ailedeki herkesin onayını aldıktan sonra planımın tüm detaylarını oluşturdum ve günü gelince yola koyulduk. Yer yer yağışla Samsun'a gelip Çakallı'da her zamanki gibi menemenimizi yedikten sonra gece yolculuğuyla ara vermeksizin varış noktasına sürüşe devam ettim. 1 saat kadar yolda uyumak için payımı bırakmıştım elbette. Çanakkale'de bir arkadaşım bana yardımcı olacaktı fakat son dakikada bir problemi çıkınca alana kendim gitmek durumunda kalmıştım. Hem hiç bilmediğim bu alanı keşfedecektim hem de tek birey olarak görülen kuşu bulmaya çalışacaktım. Planladığım gibi tam zamanında alana vardım. Günün ilk ışıklarını bu alanda görmek gerçekten güzeldi. Burası tuz üretimi yapılan bir sulak alanda aslında. Birbirinden ayrılmış tuz alanlarını görmek mümkün. Cenk kendi gelemese de bana yanımdaymış gibi yardımcı olacak bir kroki hazırlamıştı. O krokiyi kullanarak kuşun alanda tarif edildiği yere gittim. Ancak arabayı biraz geride bırakma durumunda kalmıştım. Bu yüzden aklım birazcık da ailemdeydi. Alandaki doğa manzarası büyüleyiciydi. Etraf kuş sesleriyle doluydu. Birçok türden kuşu görebiliyordum. Kıyı balıkçılığının küçük akbalıkçılar yanında görüldüğü bana söylenmişti. Bu nedenle ben de özellikle onların olduğu noktalara bakındım. Fakat ne yazık ki asıl hedefim olan kuşu ilk başta göremedim. Bu tür durumlar her zaman olur. Doğanın ne zaman ne sunacağını bilemezsiniz. Bu yüzden çok özeldir zaten. Vakit biraz ilerleyince Cenk'e mesaj atmıştım ama o henüz uyanmamıştı. O sırada üzerimden geçen farklı kuşları inceliyordum. Bunlardan biri de bir kaşıkçıydı. Biraz sonra Cenk'ten cevap geldi. Kuşun saat 10 sularına kadar gelebileceğini söyledi. Ben de alanda yeni bir hareket göremeyince burada boşuna beklemektense arabaya dönüp hem bizimkilerin yanında olup hem de biraz dinlenmenin iyi olacağını düşündüm. Arabaya kadar olan yolun neredeyse yarısını yürüdükten sonra
bir anda tekrar geri dönmeye karar verdim. Küçük tepeciklerin ardında bakmadığım bir iki yer daha vardı. İyi ki de öyle yapmışım. Oraya varınca kuşu hemen fark ettim. Muhtemelen alanını değiştirmiş, onu görebileceğim o noktaya gelmişti. Kuş gözlemciliği sabır gerektirir. Uzun süre gözlemler yaparsınız, tararsınız, beklerken sabrınızı zorlayan anlar yaşarsınız. Umutlar tükenmeye yaklaştığında bazen doğa sizi ödüllendirir. İçimde bir heyecan dalgası yükseldi ve yavaşça ona doğru ilerlemeye başladım. Her adımda daha da yaklaşırken nefesimi tutuyordum. Kuş sabit bir şekilde duruyordu. Onu rahatsız etmemeye dikkat ederek aşama aşama yaklaştım. Her bir duraksamada görüntülerini kaydettim. Sanırım kuş benim farkıma varmıştı. Bir süredir de insanlar onu görüntülüyordu. Ama sonuçta o bir balıkçıldı. Balıkçılar toleransı yüksek olmayan kuşlardandır. Bu nedenle çok fazla yaklaşmama izin vermedi. Aniden havalanarak uzaklaşmaya başladı. Bu uçuş anında fotoğraflama imkanım oldu. Ama bu küçük kaçış beni yıldırmadı. Uçuşunu takip ettim, konduğu yeri dikkatle izledim ve hızlıca oraya doğru yöneldim. Şansıma tam da arabamı bıraktığım yerin yakınlarına konmuştu. Hemen koşarak tekrar yaklaşmaya başladım. Bu anlar kuş gözlemciliğinin en heyecanlı anlarıdır. Biraz daha görüntü aldım ama bu sefer ona fazla yaklaşmadım. Doğadaki canlıları rahatsız etmemek, onların doğal davranışlarını bozmayacak kadar dikkatli olmak önemli. Yeterince zaman geçirdikten sonra kuş uzaklaştı ve ben de onun peşine düşmemeye karar verdim. Her buluşma özeldir ama sınırları aşmamak gerekir. İlk tanışma için bu kadarı yeterliydi. Kıyı balıkçılığı hedefi tamamlandıktan sonra şimdi sıra Puhu'daydı. Şu ana kadarki gidişat planladığım şekilde ilerliyordu. Hemen feribot saatlerini kontrol edip ilk feribot için hızlıca iskeleye doğru yola çıktık. Bu yolculuğu kızlarım için daha özel kılmak istiyordum. Çanakkale'den feribota binmek hem çocuklarım için hem de benim için hoş bir mola oldu. Kuşçuluğu hiçbir zaman bir görev gibi yapmadım. Her anın tadını çıkarmak, yolculuğun keyfini yaşamak önceliğimdi. Zaten gezilerimi planlarken gittiğim yerlerdeki özel noktaları, yöresel lezzetleri de mutlaka değerlendiririm. Araçlar bir feribota yerleştikten sonra Eceabat'a hoşça kal deyip mavi suları izlemeye başladık. Martıların feribotu takip eden dansı eşliğinde Anadolu yakasına doğru ilerlerken bu özel toprakların geçmişine dair düşünceler de aklıma düştü. Son gelişimde Gelibolu Yarımadası'nı gezerken boğazımın düğümlendiği o anları hatırladım. Bu topraklar için canını veren şehitlerimize ve Mustafa Kemal Atatürk'ümüze şükranlarımı sunup, dualarımı okuyup gururla Çanakkale iskelesine doğru ilerledik. İskeleye yaklaşınca bir sonraki hedefim olan Ayvalık'taki Puhu kuşuna ulaşma düşüncesi içimde yeniden heyecan uyandırıyordu. Feribottan inince hiç durmadan Ayvalık'a seyre başladık. Hava oldukça sıcaktı. Ama bu gözlem hevesimi kırmadı. Hafta içi Emre Ceylan ile Ayvalık'ta buluşmak üzerine karar almıştık. Bu onun 3. gidişi olacaktı Puhu için. Ayvalık'a vardığımızda onlarla otellerinde buluştuk. Biraz soluklandıktan sonra hiç durmadan kuşun olduğu yere gittik. Sonuçta o kuş için buraya gelmiştim. Oyalanmak istemiyordum. Kuşun olduğu yere gittiğimizde Emre abi bana dürbününü uzattı ancak dürbününe ihtiyaç duymadan Puhu'yu hemen kayalık alanda fark ettim. Burada tecrübemden dolayı doğru bir kararla kuşun birkaç karesini aldım. Buna kertik karesi diyoruz.
Kuş hareket etmiyor, sabit bir şekilde duruyordu. Yavruların orada olduğunu söylemişti Emre abi. Hatta büyümelerini gözle görür bir şekilde fark etmişti bu üçüncü gelişinde. Yine de kuş bana biraz fazla büyük ve renklenmesi koyu gelmişti. Biraz daha yaklaşmaya karar verdik. İşte tam bu noktada bir hata yaptım ve kuşun rahat hareketlerine aldanıp tam hazırlığımı yapmadan harekete geçtim. Yeterli mesafeye geldikten sonra tripodu, kamerayı ayarlayayım derken kuşun hareketini sezdim ama iş işten geçmişti. O ana kadar sakin duran kuş bir tehdit oluşturmamamıza rağmen bir anda harekete başladı. Uçuşunu biraz fotoğraflayabildim fakat ne yazık ki aklımdaki kareler olmadı. Çektiğim karelere bakınca bunun yavru olmadığına kanaat getirdim. Hem kuşun oradan ayrılması hem de yavruların halen orada olabileceği ve en azından onlara rahatsızlık vermeme düşüncesiyle uzaklaştık. Kısa zamanda da geri geleceğini düşünmüyorduk. Aslında burası oldukça kalabalık bir yerdi. Böyle bir kuşun burada olmasını beklemezdim. Belli ki insanlar alışmıştı. Rahatlığı da bundandı. Güneş iyice yükselmişti. Çocuklara verdiğim ayvalık tostu sözü için otelin yolunu tuttuk. Zeytin mukaledi ve yelpaze kuyruk için vaktin geçmesini bekleyecektim. Dinlenme iyi gelmişti ama sıcaklık bir türlü hafiflemiyordu. Yolculuğumuzu bugün İzmir'de bitireceğimiz için çok da geçe kalmadan yola düşmemiz gerekecekti. O yüzden Emre abilerle ayrılıp çok umutlu olmasam da diğer iki kuşu görmek için olabilecekleri alanlara gittim. Ancak kavurucu sıcakta kuşları görme imkanım olmadı. Biz bile zar zor nefes alıyorduk. Onları başka bir zamana bırakmak daha iyi bir fikir gibi geldi. Bütün eğlenceyi bir kerede bitirmek iyi olmazdı. Bu uzun ve zorlu ama bir o kadar da heyecan verici yolculuk, kuş fotoğrafçılığının farklı bir yönünü, farklı bir heyecanın yaşamamı sağladı. Rutini bozmak her zaman iyidir. İzmir'e yol alırken Datça'da yapacağım tatilden çok bir sonraki kuş gezimin nasıl olabileceğini düşünmeye başlamıştım bile. Aklımın bir köşesinde de orada göreceğim ada martıları vardı.